Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Ahmet'in motoruna konuk oluyoruz. Fethiye galiba burası, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ahmet şarkılar, türküler söyleyerek seyahat ediyor. Çalıştığı yerden de yeni çıkmış, evine ya da başka bir yere gidiyor, bilmiyorum. İleride karışık bir durum var. Ahmet bunu görüyor, korna çalıyor, uyarmaya çalışıyor ama durum devam ediyor ve istenmeyen sonuç meydana geliyor. Ahmet kaza yapıyor, yaralanıyor. Neyse ki şu anda çok iyi, en azından bunun tesellisini verebilirim. Bu neden oldu, nasıl oldu, önlenebilir miydi? Tabii ki buna bakacağız. Öncelikle Ahmet'e büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama hemen başında söylüyorum, Ahmet niye aynalar kapalı? Ahmet, aynalar kapalı olursa sen orada fren yaparsan arkadaki arabayı nasıl göreceksin? Aralardan geçmek için mi kapatıyorsunuz? Yapmayın, ne olur. Kapatmayın aynaları. Bilgi her yönden gelmeli ve alınmalı. Bakın burada ne yazıyor? 50 yazıyor. Oysa ki Ahmet'in motoru 50'nin çok daha üstünde. Biraz sonra daha da üstüne çıkacak ama görülmeyecek oraları çünkü biraz kapatılmış. Öyle. Herkes yapıyor bunu. Ahmet'i suçlamıyorum. Yanlış anlamayın sakın. Şimdi Ahmet camı kapatıyor, biraz daha gazı açıyor ve yokuş aşağı inmeye başlıyor. Bir uyarı daha. O da yine 50'yi geçmeyin uyarısı. İkinci ikaz geldi. Hız için ikinci ikaz geldi. Ahmet aşağı doğru inmeye devam ediyor ve korna çalıyor. Oysa ki buradan arabaya kadar 100 metre gibi bir mesafe var. Ahmet fren yapsa çok rahat burada durabilir. Bu konuda sanıyorum herkes hemfikir olacaktır ama Ahmet o insanın, o arabanın oradan döneceğini düşünmüyor. Gerçekten düşünmüyor çünkü dönüşün yasak olduğu bir yer. Yani belki hiçbirimiz düşünmeyiz. Çünkü çift çizgi var. Çift çizgi duvar demektir. Duvar, duvar. Oradan karşıya geçemezsiniz. Ama herkesin bunu bilmesi gerekiyor. O araç sürücüsünün de bilmesi gerekiyor. Ahmet biraz da buna güvenerek belki fren yapmıyor. Yine hız tahdidi var orada, 50 kilometre. Ahmet 50 ile gitse çok rahat durabileceği bir mesafe. Ama tüm bunlar, tüm bu olumsuzluklar bir araya gelince Ahmet bu kazayı yapıyor. Ahmet'in suçu var mı? Yok tabii ki. Yani o yol onun çünkü. Oradan o dönüşü yapılmaz. Ahmet'in suçu cıbıl cıbıl motora binmek bir kere, bir. Bakın şort, çok basit bir ayakkabı, üstünde hiçbir şey yok, tişört, bu kadar. Sadece kask var, evet yasal olarak yeterli belki ama bunlar sizi korumaz. O asfaltın sıcaklığı inanılmaz derecelere çıkıyor sevgili Ahmet. Ve şortla tişörtle binen sevgili dostlar, yapmayın, gözünüzü seveyim. Yani gerçekten yapmayın, çünkü inanın değmez. Giyinin. Her şeyin bir kuralı var, değil mi? Her şeyin bir kuralı var. Motosiklete binmenin kuralı da giyinmek. Yani bu küçük, belki de ufak sayılabilen bir kazadan bile yara alırsınız. Abla düdük çaldım sana. Abla düdük çaldım. Ahmet düdük çaldım diyor ama düdük çalmak, Fethiye'de öyle dendiği için öyle söylüyormuş. Düdük çalmak hiçbir şey değil. Asıl umutlar. Abla hayatımı kaydırdın, farkında mısın? Neden? Abla ben polis olacaktım abla. Olursun, gene olursun, vallahi olursun. Allah'tan şu anda Ahmet çok iyi ve umutlarının peşinde koşabilecek. Ama bu uyarılarımı eğer dikkate alırsa çok daha iyi bir sürücü olacak. Çok daha güzel videolar çekecek. Ben ona inanıyorum. Yani orada ileride biz videodan bu kadar görüyoruz. Çıplak gözle çok daha net görülüyor o arabanın orada hareketlendiği. Çok daha önceden önlemini alıp yavaşlayabilir. Hatta durabilirdi Ahmet. Ama bunu seçmedi. O arabanın çıkmayacağına güvendi. Kaderimizi başkalarının eline ya da bilgisine bırakamayız. Kendi önlemimizi kendimiz alacağız. Trafik olayı bu kadar net. Bu videodaki arkadaşı inanın ismini yazmamışım, bilmiyorum kim olduğunu, özür dilerim kendisinden. Ve otobüsün arkasından çıkan bir yaya son anda bir kurtuluş. Belki de son anda değil. Ona şimdi birlikte hep beraber bakacağız. Giderken orada aslında muhtemelen o yayayı karşıdan karşıya geçerken görüyor sürücümüz. Allah'tan görüyor. Yoksa belki de çarpacaktı. Yani görmesi çok iyi bir şey. Niye görüyor diye söylemiyorum. Ve otobüsün yanından geçerken korna çalıyor ve bir miktar yavaşlıyor ve ani bir frenle duruyor. Ondan sonra söylediği şu. Vallahi aptalım. Aslında biraz daha önlem alabilirdi. Eğer gördüyse, ama görmediyse bilemem tabii. Ben görmüş olduğunu düşünüyorum, yoksa o kornayı çalmazdı. Siz olun, bu kadar büyük ve görüşü kapatmış olan araçların yanından çok yavaş geçin. Ayrıca buradan da gitmeyin. Şimdi Sinan'dayız. İzmir galiba burası, değil mi? Evet, İzmir. Sinan'ın motoruna konuk oluyoruz. Sinan da yine cıbıl cıbıl gezenlerden, kask yeterli diye düşünenlerden. Sinan giriyor. Araba aniden sola dönmeye karar veriyor. Aniden hiçbir şey olur mu? Olmaz. Şimdi bu videoda bakacağız buna. Sinan'ın başına gelen de aslında aniden değil.
Aniden hiçbir şey olmaz. Yeter ki siz delilleri toplayın, doğru öngörüde bulunun. Şimdi burada bir trafik karmaşası var zaten. Bir kavşak, araba fren yapıyor, sağa doğru çekiliyor. İleride şu araba sağa gelebilir mi? Gelebilir. İlerideki araba çok net aslında. Bir şeyler yapmak üzere. Yani orada durmuş, burnunu da sola vermiş, kesinlikle bir şeyler yapacak. Ne yapacağını tahmin etmek zor değil ki sevgili Sinan. Sinan da zaten önlemini alıyor, yavaşlıyor, böyle bir ikaz kornasıyla geçiştiriyor orayı. Ama bunu daha önceden gördüğünü düşünüyorum Sinan'ın. Siz olun, son ana kadar bırakmayın. Freninizi önce yapın ya da konumlanmanız gerekiyorsa önce konumlanın, sonra fren yapın. Bakın burada da paranoyak olun. O araba sola döner mi? Bu sağa gelir mi? Beyaz araba sağa gelir mi? O döner mi? Hepsine evet derseniz düzgün motor kullanırsınız ve gerçekten o zaman başınıza bir şey gelmez. Doğru öngörülerde bulunmak çok önemlidir. Alihan'ın motorundayız. Alihan da kalabalık bir yerde sürüyor. Arabalar çıkıyor, yayalar çıkıyor. Olay bir şeyler. Ve Alihan o sırada arkaya bakıyor. Önüne baktığında çok şey değişmiş oluyor. Araba birden, bakın yine söylüyorum, birden oradan çıkmış oluyor. Halbuki durum böyle değil mi? Alihan o kadar uzun arkaya bakmasa o arabayı çok daha önceden görebilir mi? Kesinlikle görebilir. Göremez mi? Tabii ki görebilir. Ama Alihan'a uyarı yine burada başka. Kask, mont, pantolon, eldiven, bot ya da çizme. Alihan, ya orada çarpsaydın? Bu kadar süratte bile inan başına büyük şeyler gelebilirdi. Yani derinize bu kadar güvenmeyin, kemiklerinize bu kadar güvenmeyin. Gözünüzü seveyim, yapmayın bunu. Giyinmiyorsanız motora binmeyin. Giyinin. Yani o beşli korumayı giyinin. Ve niye bu kadar arkaya bakıyorsun? Çevirmişsin kafanı, arkaya bakıyorsun. 1-2 saniye süreyle. Önüne döndüğünde dünyan değişir. Gerçek anlamda söylüyorum, dünya değişir lafını. Allah'tan çok yavaştın, araba durdu. Ya duramasaydın Ucuz olacaktı. yırtık ya. Ve bir olay daha. Yine şehir içi trafik var. Bir araba oradan çıkıyor mu, geri geliyor mu belli değil. Yasin gazlıyor ama araba da birden çıkmaya çalışıyor. Çok garip bir durum aslında. Buraya bir daha bakmak istiyorum. Yasin'de de işte eldiven yok, tişörtle motora binmiş. Yine aynı şeyler. Yine beşli korumayı ben yine önereceğim. Sevgili Yasin, burada arabanın geri gideceğini öngörüyor. Ama siz olun, o arabanın öne gideceğini de öngörün. Orada arkadaş belli ki çıkmakta zorlanıyor ve sizi görmeyecektir. Peki neler yapılırdı? Ahmet fren yapabilirdi. Trafik kurallarına uygun bir hız seçebilirdi. Öyle değil mi? O zaman başına hiçbir şey gelmezdi. Ve buradaki arkadaşım daha yavaş gidebilirdi. Otobüs eğer ki o aracı gördüyse hele mutlaka daha yavaş gitmesi gerekiyordu. Ve Sinan öngörüsü yerinde ama daha erken bir tepki çok daha iyi olurdu. Son olarak Alihan arkana bakma. Önüne bak. Arkaya bakman gerekiyorsa aynalarla bu işi hallet, önüne bak. Sevgili sürücü arkadaşlar, ben ufak ufak uyarıyorum, bir abiniz olarak söz sizin.